Hanımlar beyler hoş geldiniz. Herkes dedi ki ünlü birini çağırsanıza. Biz de çevremizdeki ünlü arkadaşımız Volkan Karayel'i davet ettik bugün. Sağ olsun o da kırmadı, katıldı. Yanılmıyorsam ilk videoda 30'undan sonra Evet. azmetli yazılımcı oldu dediğim arkadaş kendisi. Arkamdan sadece mail yazmayı biliyordu demişsin. Onu açıklığa kavuşturmak için geldim. Hoş geldin. Nasılsın Volkan? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim canım. Orada burada konuştuğumuz, salladığımız adam hiçbir şey bilmiyordu. Sonra yazılımcı oldu şeyini açığa kavuşturmak için sana bir fırsat sunuyoruz bugün. Evet, ben zaten bu hikayeyi çok fazla anlatıyorum. Yani çevremdeki birçok kişi bu hikayeyi biliyor. Gerçekten de söylediğin gibi 35 yaşından sonra yazılımcı oldum. 35 yaşına kadar yazılımla alakalı hiçbir şey bilmiyordum. Peki benim attığım gibi sadece mail mi atıyordun yoksa biraz fazlasını biliyor muydun? Ya yok, yani yazılımla alakalı gerçekten bilmiyordum ama tabii ki sadece mail yazmıyorum. Zaten o süreç böyle yavaş yavaş gelişti. Yani çok raporlama yapıyordum. E, O raporlamayla beraber SQL öğrendim. SQL öğrendikten sonra da kodlama öğrendim gibi gelişti. Zaten ben Volkan'ı 20 yıl oldu galiba. 20 yılda geçti. 20 yıldan uzun 22 yıl. süredir 22 evet yıl olmuyor öyle. beraberiz. Kendisiyle bir müzik grubumuz da var. Onun da reklamını yapalım bari hazır fırsatın olmuşken. Evet. Bulut Bazen diye. Spotify'da veya YouTube'da izleyip dinleyebilirsiniz. Aslında bu da güzel bir şey. Yani hem kendi şirketin var hem çocukların var. İşte ev hayatın, iş hayatın, sporla uğraşıyorsun bir yandan futbol oynuyorsun. Hatta şu an ayağın kırık koltuk değneğiyle geziyorsun biliyorum. İşle hayatını iyi organize ediyorsun. Ne elimden geleni yapıyorum diyeyim. Sen şimdi yazılım işine girmeden önce lojistik işindeydin, aile şirketinde. İyi de bir pozisyonun vardı. Yani ne oldu da böyle bir anda ben yazılım işine gireyim dedin? Yazılım işinde çok para vardı da oraya mı gideyim dedin yoksa ilginç mi geldi? Bir de bir risk, bir konfor alanı, aile şirketi. Orada yöneticisin, takılıyorsun. Gerçi orada da çok çalışıyordun biliyorum. Sen hayatımda benim gördüğüm en çalışkan insanlardan birisin. Bir anda ne oldu da böyle bir lan ben yazılımcı olacağım diye şey yaptın? Ya işte şöyle oldu aslında. Yani biz lojistik firmasıydık ve lojistik firmaları zaten artık bütün firmalar böyle çok teknolojiyle haşır neşir olmaya başladılar. Atıyorum 10 yıl önce, 15 yıl önce çok fazla hayatlarına girmeye başladı. İşte depo süreçlerinde de, sevkiyat süreçlerinde işte yol optimizasyonları, rota optimizasyonları birçok program hayatlarına girmeye başladı. Ben de bunlarla ilgileniyordum ve bir yandan da çok fazla raporlama yapıyordum. Bu raporlamalarla beraber SQL öğrendim. SQL'i öğrenince mevcut kullandığımız bazı programlar vardı. Onların veri tabanlarına girip raporlamalar yapıyordum. Bunu öğrenince dedim ki ben kodlamayı öğrenirsem yapabilirim. Yapabileceğime inandım. Abim de çok destekledi beni. Çünkü hayat dedi yani buraya gidiyor artık. Ya aslında gitmişti de hani bizim için biz daha böyle geç fark ettik gibi oldu. O da böyle çok teşvik etti. O zaman dedim gideyim bir eğitim alayım, kodlama eğitimi alayım. Bir kodlama eğitimi aldım. Kodlama eğitiminde de zaten oradaki hocalar da bana söylemişti. Abi senden olacak demişti. Ya olacak demelerinin sebebi benim çok böyle parlak bir öğrenci olmamdan dolayı değil. Benim elimde bence en önemlisi bu. Çok fazla case vardı yani. Bir proje yapabileceğim çok fazla fikir vardı. Çok fazla önüme gelen sorun vardı çözebileceğim yazılımla. Bunları da çözmek için ne yapman gerekiyor? İşte çalışacaksın ve kodlayacaksın, yapacaksın gibi bir sürece dahil oldum ben. Bu şekilde gelişti açıkçası. Biraz kendi işimizi yapmanın avantajını da kullandım Hmm. orada. Anladım. Aslında o zaman biraz kendi işini geliştirmek için olduğu için hani o şeylere maruz kalmadın. Ya bu yaştan sonra ne yazılımcı mı olacaksın, ne yapacaksın falan gibi şeyler olmadı herhalde. Tabii tahmin ediyorum ki olamayacağımı düşünenler olmuştur. Ya bu yaştan sonra da çünkü ben hala şu anda da karşılaşıyorum yani. Çünkü bana soruyorlar. Ben diyorum ki ben 35 ya abi nasıl? Yani sen iste, herkes kim isterse istesin. Ya biraz analitik düşünebiliyorsan çok da imkansız değil. Hele şimdi 35 yaşındayım dediğim 8 sene öncesi. Şu anda 8 sene açtığımızda çok daha bence kolay yazılımcı olabilmek. Yani sen şu an bu yapay zeka döneminde 35 yaşında gene biri gelse abi sen yapmışsın ben de düşünüyorum dediğinde yapma dersin yoksa artık oğlum artık yapay zeka var bırak bu işleri mi dersin? Yap derim ya. Yapay zeka yani işini kolaylaştırır bence şu anda. Buna kafayı takmış birinin. Ya tamamen zaten bence olay çalışmakla, bunu kafayı takmakla alakalı. Ya bana geliyor mesela işte 25 yaşında çocuklar. Ya abi sen nasıl şey yaptın ya biz de hani senin gibi ya diyorum ki
10 sene daha yatabilirsin. Sen daha 25 yaşındasın. Ben 35'te başladım. 10 sene yat. 10 sene sonra başla istersen. Yani sen de seversin. Ben de çok severim. Aykut Kocaman'ın bir sözü var. Bazı çiçekler, bazı topraklarda olmuyor değil de. Yani deneyim çok pahalı şey. Birikim çok pahalı bir şey. Ben 35 yaşında başladığımda o yaşa gelene kadar çok fazla biriktirdiğim şey vardı. Deneyimlediğim şey vardı. Ben üzerine bunları inşa ettim diyeyim. Üzerine bunları kattım. Şimdi 25 yaşında biri bu kadar hani deneyim sahibi olmayabiliyor. Tabii ki istisnalar da var. O yüzden de bu iş biraz çalışma, o deneyimi, o birikimi sağlama işi ondan sonra zaten oluyor. Yani aslında sen iyi kod yazdığın için değil, işi iyi bildiğin için hızlı ilerleyebildin diyebiliyor muyuz? Kesinlikle böyle ilerledi benim sürecim. Ben hiçbir zaman çok iyi kod yazdığımı iddia etmedim. Ama ben hep çözüm sağlayabildim. Çözüm sağlama sebebim de işte o birikim. Yani insanların ne istediğini anlayabilme. Hep bir de hizmet sektöründe çalıştım. O da çok benim için farklı bir geçiş oldu. Yani bizde müşteri bir şey istediği zaman bununla ilgilenirsin. Ama benim gördüğüm yazılım dünyası pek öyle değildi. İletişim o kadar ön planda değil yazılım dünyasında bana göre. Ama bendeki durum farklıydı çünkü ben ona alışmışım, onu biliyorum. Ben tamamen iletişim becerilerimle bir şeyleri çok daha rahat çözdüğümü düşünüyorum. Yani sen diyorsun ki yapay zeka benim kadar iyi iletişim kuramadığı sürece istediği kodu yazsın beni geçemez. Yapay zeka bizden de iyi iletişim kurar bence şu anda. Peki yani sen şimdi mesela kurs bitti hemen kendi şirketine girip tamam ben o zaman artık CTO'yum deyip yazılıma mı girdin yoksa nasıl yürüdü yani bu o sertifikayı aldın sonra ne oldu? Ben sertifikayı da almadım bu arada şeyden. Teslim almadım yani. Çünkü benim amacım bir sertifika sahibi olmak değildi. Ondan sonra bir tane işte bizim şirketimize bir tane proje geldi. Bizim bir işte profesyonel bir kadro vardı o zaman şirkette. Dediler ki böyle bir iş var. Bir operasyon var. Depo operasyonu, iade operasyonu. Bunu yapabilir miyiz bizim mevcut depo yazılımımızla? Ben de dedim ki bunu depo yazılımımızla yapamayız. Ama dedim ben yazarım bunu. Yani biraz cahil cesareti. Dedim ama yazarım. Ya dediler ki ya biz böyle yüksekten fiyat girelim. Hani iş bize kalırsa o zaman bakarız. Tamam dedik. 10 gün sonra geldiler. Abi işi aldık. Bu işi yapmamız lazım işte. Depo tutuldu bu operasyon için. Yaklaşık işte 1.000 metrekare bir operasyondu. Ürünler geliyor. Bu ürünler rengine, bedenine göre tasdiplenecek bir operasyon ve bunu işte mal kabulü yapılacak, sevki yapılacak, çıkışı yapılacak böyle kocaman bir operasyon ve elimizde hiçbir şey yoktu. Yani ben daha başlamamıştım bu yazmaya, uygulamayı. Uygulama dediğim de bir Excel uygulaması. O zaman sadece onu yapabiliyordum. Bu Excel uygulamasını yazmaya başladım. Ben sadece mal kabul var. Yani ürünleri kabul edebiliyoruz. Ve gitmesi gereken kolye söyleyebiliyoruz gitmesi gerektiğini. Bununla başladık. Ben bilgisayarımı aldım. Tuzla'daki depoya oturdum. Orada yevmiyeci arkadaşlar vardı çalışan. Onlar operasyonu yapıyordu. Mal kabulleri yapıyorlardı. Bir problem çıktığında ben arkadaşlar çay molası verin diyordum. Problemi çözüyordum, güncelliyordum ve devam ediyorduk. Ve sadece dediğim gibi bu yaklaşık 2,5 aylık bir operasyondu. Sadece mal kabul vardı ve ben orada hem çalışarak hem operasyonu yönlendirerek hem de çıkış operasyonunun kodlarını yazarak o 2,5 ayı geçirdim ve biz o projeyi çok ciddi bir başarıyla teslim etmiştik o projeyi. Çok teşekkür etmişlerdi bize. Sonrasında işte ben şunu anladım. Tamam dedim yani oluyor. Çünkü eskiden şöyle bir korkum vardı. Ya program durursa ve çalıştıramazsam gibi bir korkum vardı. Ama hiçbir program durmuyormuş onu gördüm. Yani dursa da çözümünü sağlayabiliyorsun. Onu fark ettim. O özgüvenle işte sonraki işler de başladı. İyi bir yazılımcının yanında bir süre geçirdim, bir zaman geçirdim. Orada web uygulaması yapmayı öğrendim. Böyle böyle işte ilerledik. Başka bir yazılımcının yanında çalışırken şey zor olmadı mı? 35 yaşında yöneticilikten bir anda böyle junior yazılımcı gibi orada birinin yanında abi bir şuna bakarsın falan ya da ne bileyim oğlum sen daha işte portakalda vitaminken biz 1.000 tane tır yönetiyorduk ne anlatıyorsun sen diye şey yapmadın mı yani? Yok ya hiç ya dediğim gibi her şey biraz iletişimle alakalı. Böyle bir junior senior iletişimimiz olmadı yani. O destek oldu bana. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Dediğin gibi ben çalışmayı seven bir insanım.
7/24 çalıştım yani öğrenebilmek için. Sürekli çalıştım sürekli. Zaten ben hayatta biraz buna çok inanan bir insanım. İdman her şeydir yani. İdman yaparsan, antrenman yaparsan hangi iş olursa olsun bu, yapamayacağın, öğrenemeyeceğin bir şey. İstisnai şeyler hariç yok. Geçen gün de bir yorum gelmişti. Yaşlı yazılımcılarla ilgili bir video çeker misiniz onlar ne yapıyor diye. Ergin de onlar da YouTube'da işte yorumluyor diye bir cevap vermiş. Teknoloji acayip hızlı ilerliyor. Özellikle son birkaç senedir daha da bu hızlandı. Belli bir yaştan sonra bir şeyleri öğrenmek, artık takip etmek sana zor gelmeye başladı mı? Yani ben bildiğim yoldan gideyim, bunları artık takip edemiyorum mu diyorsun? Ya da onları ne kadar takip edebiliyorsun? Zor geliyor mu? Zor geliyor. Onu söyleyebilirim. Zor geliyor çünkü ya bu işe başladığımda da söylemişlerdi zaten. Sen de çok söylüyordun bunu. Yani bunu takip etmen gerekiyor. Takip etmezsen eskide kalıyorsun ve yani senin teknolojin eskiyor. Gerçekten böyle bir durum var. Aynı işte arabalar gibi. O yüzden takip etmeye çalışıyorum ama tabii ki yetişme şansım yok yani. Yoğun da çalışıyorum. Mevcut projelerimin yoğunluğu da var. O yüzden çok iyi takip edemiyorum ama elimden geleni yapıyorum diyeyim. 35'inden sonra başladığın için aslında sana iş süreçlerini biliyor olman falan gibi avantajlar var. Peki yani senin için dezavantajı, yani erken başlasaydım aslında şunları da daha iyi yapardım dediğin ne var? Daha çok para kazanırdık ya. Erken başlasaydık daha çok para kazanırdık. Şakası bir yana tabii ki erken başlamayı çok isterdim. O zaman benim durumumda bu çok net. Yani 35 yaşında biri ve 25 yaşındaki, yani 25 yaşında böyle gerçekten çok genius çocuklar var. Çok hani böyle bilgiyi havada kapan adamlar var yani. Biz biraz daha böyle tırmalıya tırmalıya öğrendik. Bence yaş, şimdi ben de o yıllarda olsaydım benim için de çok daha kolay ilerlerdi. Ama şimdi belli bir yaştan sonra tabii ki herkes zaten o yüzden de biraz işte hem konfor alanından çıkmak istemiyor insanlar, hem ya nasıl öğreneceğiz zor geliyor. Evet, kolay değil zaten. Ama genç olmak, yani daha genç olmak diyeyim, Bizi de çok gömme. daha tabii ki çok daha avantajlı söyleyeyim. Şimdi sen sonuçta şirket sahibisin. Yani bunu genç arkadaşlar da izlediği için onlara da böyle bir tavsiye niteliğinde olsun. İş ilanı açtın, neyse bir tane yazılımcı alacaksın. Bir sürü de cevap geldi sana. Hangi kriterlere bakarsın? Yani okuduğu okul, bölüm, yaş, yaptığı projeler, yani neler sorarsın ya da? Siz buna değinmiştiniz mesela, okuduğu okula, üniversite konusuna siz değinmiştiniz. Yani ben de şöyle düşünüyorum. Yani herhalde en son bakacağım şey okuduğu okul olur. X bir firma, işte çok kurumsal bir yapı, senin okuduğun okula bakmaz diyemeyiz ama ben bakmazdım. Hiç umurumda bile olmazdı. Yaptığı projeler bence daha önce neler yaptığı. Sen de sanırım bunları önermiştin. İşte sen de yapmıştın daha doğrusu, işte GitHub'a birçok işte proje koymak vesaire gibi şeyler. O yüzden bence yaptığı işler, neler yaptığı çok daha önemli. Benim birinci bakacağım şey bu olurdu. İletişim de çok önemli. İletişim zayıf olunca bazı işler yürümüyor maalesef. Ve çok görüyoruz yani. Ben sadece yazılımla alakalı söylemiyorum yani. Her ne departman olursa olsun. İletişim zayıf olunca bazı şeyler çok daha zor yürüyor. Sen kendi şirketindeki yazılımlara bakmak için bu işe başladın ama sonrasında yani o şirketten tamamen kopup kendi yazılım firmanı açtın. Karşına geldi 35 yaşında biri. Dedi ki abi ben aile şirketi ya da iyi bir şirkette müdürüm ama sıkıldım bu sektörden. Sadece yazılım olmasına gerek yok. Başka bir iş yapacağım dediğinde ne gibi zorluklarla karşılaşmasını beklersin? Yani tabii ki yaşla beraber şöyle bir durum var. Gerçi yani bu şu anda gençlerde de var böyle bir durum ama yani sonuçta bu işin ucu her zaman maddiyata dayanıyor. 35 yaşından sonra da başlıyor olsan çok hızlı bir şekilde ekonomik olarak rahatlığını sağlayabilmen lazım. Yani geçimini sağlayabilecek düzeye getirmen lazım yaptığın iş. Bence zaten hani belli bir yaştan sonra zor olan bu. Çünkü 35 yaşındaki biriyle işte atıyorum 20 yaşında, 25 yaşında birinin geçim sıkıntısı aynı olmayabiliyor. Aynı da olabilir ama genelde aynı olmuyor. O yüzden buradaki en büyük zorluk bu. Hemen şunu düşünmek gerekiyor işte. Nasıl gelir sağlayabilirim? Gelir sağladığın anda işler kolaylaşıyor. Onu yapmak için de çok çalışmak gerekiyor. Bazen çok çalışsan da olmuyor. Bu da bir garanti değil. Çok çalıştım çalıştım. Okey. Müşteri yoksa veya işte iş yoksa
veya doğru işi bulamıyorsan veya işte işi buldun, doğru geliri sağlayamıyorsan çok fazla parametre var. Bütün parametreleri doğru bir denklemde bir araya getirmen gerekiyor. Yani şirketlerin hemen hemen her seviyesindeki iş süreçlerini görmüş. İşte kendin de şimdi şirket sahibi biri olarak. Seninle de beraber projeler yaptık. Aradın beni. Özgür Evet. çok dardayım. Çok da param var. Nerede harcayacağımı bilmiyorum. Ben de çalışır mısın dedi. Yani şeyi soracağım aslında. İşte şirket kuran ya da startup kuran arkadaşlar için. Yakın arkadaşla iş yapmak kolay mı? Ne gibi zorlukları var? Bunu öneriyor musun? Yani tanıdığınız, bildiğiniz birine bir gidin önce gibi bir tavsiye. Arkadaşlıklar bozulur mu? İşte abimle çalıştım diyorsun, aile şirketi. Genel olarak kimseye tavsiye etmiyorum. Çok bu konuda şey oluyor. Zaman zaman danışan arkadaşlar oluyor. Bir arkadaşıyla beraber çalışma, ortak iş yapma. Hiç kimseye bunu tavsiye etmiyorum. Ama kendi durumumda da herhalde en rahat çalıştığım insan sensin. Tabii ki bizim hani arkadaşlığımız çok arkadaşlık gibi değil yani artık 22 yıl oldu ve arkadaşlığın çok ötesinde olduğu için hani bizim durumumuz bence farklı ama genel olarak bu çok tavsiye edebileceğim bir şey değil. Ama tabii ki işte herkes kendi yolunu kendi biliyor. Hani ben seninle çok rahat çalışabileceğimi biliyorum. Hiç çekinmeden bir proje olduğu zaman hemen sana geliyorum. Hatta birçok zamanda beraber iş yapmasak da sen resmen bana mentörlük yapar gibi işte bak bu böyle yap, bu teknolojiyi kullanmaya çalış gibi beni yönlendiriyorsun da. Bu tabii ki çok büyük bir avantaj. Yani ben bunu avantaj olarak kullanıyorum açıkçası. Kendi hayatımda, kendi işimde de bu benim için çok büyük bir avantaj. Hep aynı şeyleri tekrar ediyorum ama işte bu da işte insanların birbiriyle iletişimiyle çok alakası var. Her yerde oturmuyor bu. Ben o yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Genelde bu işlerin sonu da kötü biter. Söyleyeyim. Bak yapmayın. Biz de yol yakınken bırakalım Üzü- üzülürsünüz. şu son projeyi Bir de teslim sonunda ediyorum bu arada. Ondan sonra bir daha girmeye bu işe ya. Bu hafta söz göndereceğim ona. biz daha ömür boyu çalışırız. Ondan çok eminim ya. Bir önceki çalıştığın yerde gene aile şirketin olduğu için. Gerçi orada da çok böyle patronun oğlu modunda değildin, görüyordum yani. En çok çalışan da sendin ya. Ama herkes de şu fikri vardır ya. Abi işte en azından kendi işimin patronu olurum kafası. İyi bir işte güzel yüksek maaş alan birinin konfor alanıyla oradan ayrılıp kendi şirketini kuran birinin konfor alanı arasında yani bir kıyas yapacak olursan. Yani bu gerçekten hani bir ara çok vardı işte tası tarağı satayım işte Ege'de gideyim kafe açayımcılar vardı. Şimdi hepsi geri dönmüş buralarda geziyor ama Startup fikriyle geldi artık onlar. aynen. Hepinin bir startup fikri var artık. Şimdi çok duyuyorum yani. Abi en azından kendi işimin patronu olurum diye böyle yazılımcılarda hep böyle bir motivasyon var. Bu doğru bir motivasyon mu? Gerçekten şu an senin kafan çok mu rahat? Değil. Sonuçta böyle bir hayat yok zaten. Vardır ama bizde yok şu anda. Bizde böyle bir durum yok. Ama vardır tabii ki. Olsun diye de uğraşıyoruz aslında. Biraz daha rahat çalışalım ve daha iyi para kazanalım diye herkes bunun için uğraşıyor genel olarak. Tabii ki de çok iyi bir pozisyondaysan, çok iyi para kazanıyorsan konfor alanından çıkmak çok zorlaşıyor. Hele ki bugüne geldiğimizde bu daha da zor. Ama sen bunu kendi hayatında bunun fizibilitesini yapman lazım. Sonuçta mevcut çalıştığın yerde de bir risk vardır. Benim hayatımda öyleydi. Sonuçta kendi işindesin ama her zaman risk var. Yani lojistik işindeyken de böyleydi. Hep bir risk vardı. Şimdi buraya geldim. Yine aslında kendi işimde çalışıyorum. Yine bu risk var. Sonuçta bu riski minimize etmek senin elinde. Riski dağıtmak senin elinde. Hep onu söylerim. Yani şu anda şirketim bir tane müşteriye hizmet veriyorsa burada risk çok büyüktür. Ama 10 tane müşteriye hizmet veriyorsa riski biraz daha azaltmışım. İşte 100 tane müşteriye hizmet veriyorsam çok çok azdır o risk. O yüzden o tamamen senin elinde olan bir şey. O gün böyle bir karar aldım. Şu anda kararımdan dolayı çok mutluyum. Ama dediğim gibi herkesin yolu farklı. Şimdi başka biri gaza gelip oğlum bak orada ya anlattın heveslendirdin bizi. Bıraktık işi aç geziyoruz. Olabilir. Aslında bunu şu yüzden de sordum. Daha önceki sohbetlerimizden bildiğim için senin bir iş yaptığın firma sana teklif etmişti hatırlıyorum yani. Ciron ne kadarsa sana o kadar ben maaş vereyim. Gel burada bizimle çalış. Burada bir yönetici pozisyonuna geç. İşte seni çok seviyoruz. Sen süpersin diye böyle seni bayağı bir yapmışlar ve orada çok kararsız kalmıştın. Mesela niye orayı tercih etmeyip de
yok ya ben kendi şirketimde kalacağım dedin. Öbürü garanti paraydı. Hani hiç sözleşme bitti, zam aldım almadım derdi yoktu. Sigortan, ofisin, her şeyin tıkır tıkır. Araban. Dediğim gibi tamam işte orada orada biraz önce söylediğim işte risk faktörleri giriyor devreye. Sonuçta orada bir tane iş var ve o işe bağımlı bir şekilde yaşayacaksın. Tabii ki belki de hani şu anda kazandığımdan daha fazla kazanacaktım. Böyle bir durumda var ama ben şu anki konfor alanımı tercih ettim. Şimdi bu konfor alanından çıkmak istemedim diyebilirim. Bana böylesi daha doğru geliyor. Bence zaten benim durumumu anlatsak, 10 kişiye sorsak ki ben o zaman tabii ki herkesten fikir aldım. Çok sevdiğim arkadaşlarımdan, senden de fikir aldım. Yani genel olarak herkes zaten ya oğlum sakın yapma işte dedi. O yüzden o kararımın çok yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ben o zaman şey demiştim. Şimdi Volkan Bey diyorlar. Oraya gidersin adamın altında maaşı çalışırsan Volkan gel buraya olur. Boş ver. Sen gene kendi şirketini şey yap demiştim. Böyle seni ben de gitmemen konusunda gazlamıştım. Bundan bir 5 sene sonra falan da lan senin yüzünden gitmedik bak şimdi işler de kötüye dönmesin. Yok öyle olacağını düşünmüyorum ya. Azıcık da teknik bir şey soralım. Teknik soracaksan sınıfta kalabiliriz. Yani İyi kod yazmıyorum demiştim. Çözümü iyi verir. zaten önemli olan bu aslında değil mi? Çözümü iyi üretebildiğin zaman zaten artık yapay zeka kodu yazıyor senin için. Evet, yayınlarda bunu söylemiştiniz. İyi mühendis, iyi kod yazan değil, iyi problem çözen diye bahsetmiştiniz. Ben mühendis de değilim bu arada. Ona bahsetmedik. Ben iktisat mezunuyum. Alaylı dediğimiz taraftayım. Ama gerçekten bu dediğiniz çok doğru. Yani tabii ki iyi kod yazmak da önemli ama iyi problem çözmek bence artı bir yani her zaman. Sen şimdi bir yerlerde meslek olarak ne yazıyorsun? Yazılımcı mı yazıyorsun? Şirket sahibi mi diyorsun? Ne diyorsun? Yani kart vizitim de yok. Mail imzamda da sadece adım soyadım yazıyor. Yazılımcıyım diyorum. Biriyle konuşurken yazılım firması sahibiyim demiyorum. Kimle konuşsam yazılımcıyım diyorum. Zaten ikinci soru şey oluyor. Bir yerde mi çalışıyorsun kendi işin mi? Freelance mi çalışıyorsun diyen oluyor. Orada zaten o açıklamayı yapıyorum. O da zor bir şey. Ben işte hep freelance çalıştığım için hiç SGK'lı çalışmıyorum. Hani nerede çalışıyorsun diyorlar. Hep de böyle abidik gubidik isimli firmalar oluyor. Söylüyorum. Ya böyle ben cümleye başlarken anlıyorum dinlemediğini karşı tarafın. Bana şey diyen de oluyor. Ya abi sen nasıl yazılımcısın ya? Böyle yazılımcı mı olur? İnsanların kafasında bir yazılımcı profili var. Genelde işte asosyal ve böyle obeziteye yatkın. İşte Ergin o. Yani bu profilin dışında gözüktüğümü söylüyorlar. Evet, zaten şöyle de bir şey var işte. Genelde işte yazılımcılar gece çalışır, işte gündüz uyur. Ben de tam tersi. Ben işte sabah 7'de kalkıyorum, işte spor yapıyorum, normal rutin bir hayat yaşıyorum. Ama insanların kafasında bir profil var. Biz tabii ki öyle bir şeyde değiliz yani öyle bir yaşantımız yok açıkçası. Tabii sen şimdi spor yapıyorsun, çeşitli sporlar yapıyorsun, müzikle uğraşıyorsun, işte gitardı, piyanoydu, beste yapıyorsun, bir yandan dövme yapıyorsun. Alta yazın Volkan Karayel dövmeci diye. Evet ya Instagram'dan takip edin kendisine. Dövme işiniz varsa ucuza da yapıyor. Ya burası belki iyi değil mi? Orta diye açıklık getireyim. Ya arkadaşlarım haricinde dövme yapmıyorum ya. Çok yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Peki bu dövme işine girerken şey düşündün mü ya? Artık işte yaşımız 45'e doğru koşuyor. Yapay zeka da geldi. İşler kötü giderse bir B planı bir stüdyo açarım. Ege'de bir dövme yaparım falan gibi. Tabii ki çok güzel bir fikir. Yani insanı böyle tabii ki buna başlarken düşündürüyor. Hiç böyle bir niyette olmadım ama yani insan düşünüyor ya. Çünkü hani hepimiz biliyoruz dövme stüdyoları çok havalı. Orada çalınan müzikler, işte ortam harika. İşte sürekli bir işte dövme yapılıyor. Hep böyle bir sanat konuşuluyor. Çok güzel. Ama tabii ki öyle bir yola doğru gitmedi benim dövme kariyerim. Hobi amaçlı arkadaşlarımıza yapıyoruz. Keyifli de oluyor. En sonunda sana yaptım galiba dövme. Ondan sonra daha henüz dövme yapmadım. Zirvede bıraktın yani. Evet. Bu tarz hobiler işte ne bileyim spordu, futboldu, müzikti, dövmeydi. Birazcık aslında hani bu beynin sağ tarafı, sol tarafı mevzusu var ya. Sanata yönelik yaptığın işler sence senin yazılım tarafını, problem çözme tarafını destekliyor mu yoksa dikkat mi dağıtıyor? Bence destekliyordur. Sen de benim gibisin bu konuda. Yazıyorsun, müzikle uğraşıyorsun, sen de spor yapıyorsun, sen de futbol oynuyorsun. Gerçekten hemen hemen bizim seninle hayatımız paralel. Sanatsal işlerin yaratıcılığı beslediğini düşünüyorum açıkçası. Problem çözmene ne kadar katkısı oluyordur bilmiyorum.
Ama yaratıcılıkla beraber illaki çözüm bulmada katkısı oluyordur. Olmama şansı yok bence. Tabii ki şu değil yani işte herkes uğraşmalı yoksa problem çözemezsiniz gibi bir durum değil ya. Sen kendi yaptığın uygulamalarda hangi yazılım teknolojilerini, dili kullanıyorsun? Neleri seviyorsun ya da? Yani ben .NET'ciyim. Genel olarak MS SQL kullanıyorum. Birçok projemde böyle. Ama seninle beraber yaptığımız projelerde biraz daha farklı oluyor. Supabase kullandık. Onun yanında işte Next.js kullandık. Bir ara bir büyü denememiz oldu. Yani yeni teknoloji ben de kullanmayı çok seviyorum açıkçası. Ama ne kadar projelerimde kullanıyorum dersen çok çok az kullanıyorum. Genel olarak işte .NET kullanıyorum. Biraz şeyim yani. Eski usul Yo, eski usul demeyelim de yazılımcılardanım. peki yani sen MS SQL ve .NET bildiğin için mi oradan gidiyorsun yoksa şirketlerin böyle bir talebi oluyor mu sana? Hem ben bildiğim için hem de genelde benim çalıştığım müşterilerde e, genelde işte hepsinin kendi mevcut yazılımlarının veri tabanı MS SQL'de ve buralarla entegre olmam gerektiği durumlar oluyor. Öyle olunca çok daha rahat entegrasyon sağlıyorum. Ama tabii ki hepimizin de bildiği gibi bu bir zorunluluk değil. Yani Supabase kullanarak da veya işte Firebase kullanarak da bir veri tabanında barınabilirsin. Oralarla yine etkileşime geçebilirsin. Bir entegrasyon yapabilirsin. Benim o şekilde çalışmak hem öyle başladığım için hem de daha kolayıma geldiği için öyle ilerliyorum. Hem de müşteriler de hep buna yönelik firmalar çıktı şansıma. O yüzden de böyle ilerliyorum. Var mı söylemek istediğin bir şey? Genç arkadaşlara başarılar. Daha hayatlarında uzun bir yol var. Başında da söylemiştim. Benle onların arasında çok ciddi bir fark var yani. En az 10-15 yıllık fark var. Ve bu sürede neler neler yapar ya insan. Şu anda düşünsene 20 yaşına geri döndüğünü. Ya bu da tam şey yaşlı muhabbeti oluyor ama. Bunu biz sonra bira içerken konuşuruz ya. Aynen. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Teamwalk founder'ı Volkan Karayel. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz.